Pisagor, matematiğin antik dahisi. Samos adası, antik Yunan matematiğin doğduğu yer ve orada yaşayan bir dahi, Pisagor. Matematiği analitik bir yapıya kavuşturdu. Tarih, M.Ö. 569 ve 495. 6. yüzyılda Samos'ta bir okul kuran Pisagor'un matematikle ilgili günümüze ulaşan yazılı bir çalışması yok. Fakat onun ünlü üçgenini hepimiz biliyoruz. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. A kare artı B kare eşittir C kare. Pisagorcuların okulları olduğuna dair yeterli derece kanıt mevcut. Pisagor Akademisi'nde çağın felsefe okullarından farklı olarak sadece bir bilgi değil, yaşam biçimi de paylaşıldı. Pisagorcular komün halinde yaşayıp mistik bir yaşam biçimi sürdürdüler. Üstelik aralarında kadınlar da bulunuyordu. Pisagor okulundaki yaşam Budist felsefesini andırıyor. Kendilerine matematikoi diyen kadın ve erkekler bir lokma bir hırka düsturuyla yaşayıp günümüzün vejeteryan diyetine benzer bir beslenme şekli benimsediler. Sayıların babası Pisagor'a göre sayıların özel anlamları vardı. Söz gelimi 1, bütün varlıkların sonsuz kaynağı ve sarsılmaz ilkesiydi. 2, dişiliği temsil ediyordu. 3, uyum ve düzenle maddenin kapsadığı üçlü öğeleri, ateşi, suyu, havayı sembolize ediyordu. 4, tanrısal güce karşılık gelirken 5, evlenmeyi, 6, nesinlerin devam etmesini, 7 ise akıl ve ışık kuvveti simgeliyordu. 8, ahlak ve erdemi, 9, adaleti temsil ederken 10 ise kutsal kareye denk geliyordu. Diğer bir deyişle ilk yetkin ve çift sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı eşittir 10 arasındaki kutsal dostluğa. Pisagor, temel eğitimini tamamladıktan sonra insanlık tarihinin ilk filozofu olarak kabul edilen Thales'in tavsiyesiyle hiç vakit kaybetmeden Mısır ve Babil'e giderek fen ve dini bilimler tahsili gördü. Mısır'da kahin ve rahiplerden aldığı eğitimin ardından Mısır'ın Babililer tarafından işgali yüzünden matematik bilimleriyle ünlü Babil'e gitti. Burada aldığı eğitim Pisagor'un matematiğin kutsallığına olan inancını pekiştirecekti. Mısır kahinleri ve Babil'deki rahiplerin ayinlerini müzik eşliğinde yapmaları ile müzik de Pisagor felsefesindeki yerini aldı. 34 yılını söz konusu eğitimleri alarak geçiren Pisagor ülkesine dönünce dersler vermeye başladı. Ancak yönetimin baskısı ile M.Ö. 529 yılında Güney İtalya'da daha çok Yunanlıların yaşadığı bir liman kenti olan Kroton'a göç etmek zorunda kaldı. Gezgin, kaşif, kahin ve bilim adamı kimliğiyle Kroton'da ünü çok daha çabuk yayılan Pisagor, kendi adıyla Pisagor ve müritlerine göre sayılar arasında tesadüfi olmayacak kadar mükemmel bir harmoni vardı. Bu da aslında ilahi harmoninin yansımasıydı. Ne yazık ki Pisagor'un hem bilimsel çalışmaları ve açılımlarından hem de dini alandaki çalışmalarından rahatsız olan halk bir süre sonra okulu ateşe verdi. Pisagor ve öğrencileri yanarak can verdiler. Ona ve kurucusu olduğu ekole ait pek çok belgede yangında kül olup gitti. Bu yüzden Pisagor'un günümüzde çok fazla kaynağı kalmamıştır. Sayılar her şeyi belirler. Hayatın sayılara adayan Pisagor, sayılara tanrılık atfediyor, matematiğin ilkelerini dünya üzerindeki tüm sistemlerin temeli olarak kabul ediyordu. Ona göre her şey sayılarla ve matematikle açıklanabilirdi. Sayıları hayatının merkezine oturtan Pisagor, bir sayısını tanrısal bir güç olarak kabul ediyor, 1 ve 0 sayısının ise tanrısal olanla hiçliğin
ya da yokluğun mükemmel bir karışımını temsil ettiğini savunuyordu. Pisagor bununla da yetinmemiş, evrendeki bazı kavramların karşılığını sayılarla ifade etmişti. Ona göre her bir şey bir tam sayı ile özdeşleşiyordu. Mesela 5 rengin, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın sayısıydı. Sayılarla kavramlar ve nesneler arasında bağlantı kuran Pisagor, düzgün geometrik şekillerle kavramlar ve nesneler arasında da bir eşleştirme yaptı. Üstelik ateşin piramitten, yeryüzünün düzgün 6 yüzlüden, havanın düzgün 8 yüzlüden ve suyun 20 yüzlüden yaratıldığına inanıyordu. Müziğin temelinde matematik var. Pisagor'un sayılarla matematiğin dışında hayatın diğer alanları arasında kurduğu bağlantılar somut bir şekilde müzikte karşımıza çıkar. Sayılar ve oranlar üzerinden hareket eden Pisagor, matematiği müzikte de kullandı. Müzik araştırmaları yapan bilim adamı, telli çalgıda telin kısalmasıyla çıkardığı sesin inceldiğini fark etmişti. İki telden birinin uzunluğu diğerinin 2 katı ise kısa telin çıkardığı ses uzun telin çıkardığı sesin 1 oktav üstündeydi. Tellerin uzunluklarının oranı 3'te 2 oranındaysa iki telin çıkardığı sesler 5'li aralıklıydı. Örneğin müzik aletinde parmağımızı tellerden birinin ortasına bastırdığımız zaman tele vurunca ortaya çıkan ses, telin boş olduğu zaman çıkardığı sesin 1 oktav üstündedir. Yine parmağınızı telin 3'te 2 oranında bölen noktasına koyarsak, telin boş durumuna oranla 5'lik aralık yukarıdan ses çıkacaktır. Pisagor'un müzikteki bu önemli buluşu nasıl yaptığı ise bir hikayeyle anlatılır. Buna göre bu buluşu için demircilerden ilham almıştı. Bir gün demirciler çarşısından geçen ünlü alim bir dükkanın önünden geçerken örse vuran çekiçlerin çıkardıkları sesler dikkatini çekti. Durdu ve sesleri dinlemeye başladı. Çarşıda 5 ayrı demirci dükkanı bulunmaktaydı ve hepsinden de ayrı sesler geliyordu. Çünkü demircilerin kullandıkları çekiçlerin boyutları birbirinden farklıydı. Pisagor çekiçlerin örse vuruşu sırasında çıkan düzenli seslerin bir müzik parçasını andırdığını fark etti. Her çekicin ağırlığının farklı olması örse vurduğunda değişik notalardan ses vermesini sağlıyordu. Çekiç ne kadar ağırsa nota değeri o kadar düşüktü. Hatta aralarından bir çekicin ahengi bozduğunu bile fark etmişti. Bunun üzerine demircilerden çekiçleriyle deneme yapmak için izin istedi. Eline aldığı her bir çekici dikkatle tarttı. Yaptığı ölçümle ahengi bozan çekici buldu ve çıkardı. Yaptığı deney sonucu gördü ki çekiçlerin ağırlıkları bir sayı dizisi oluşturacak şekilde sıralanıyordu. Böylece bu farklı büyüklüklerdeki çekiçlerle bir müzik yelpazesini nasıl oluşturabileceğini keşfetmiş oldu. Tam sayı egemenliğinin sonu. Matematiğin piri sayılan Pisagor, matematikte ispat fikrini ortaya atan ilk bilim adamıydı. Ona göre aksiyonlar ve postülatlar her şeyden önce gelmeliydi. Başka bir önermeye götürülmeyen ve onunla kanıtlanmayan böyle bir geri götürme ve kanıtı da gerektirir. May ip kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin temeli ve ön dayanağı olan temel önerme anlamına gelen aksiyom kavramını getirmiş ve sonuçların bu aksiyon ve postülatlardan yararlanılarak elde edilmesi gerektiği düşüncesini yerleştirmişti. Çarpım cetvelinin bulunuşu ve geometriye uygulanması da Pisagor'a mal edilir. Bir matematik dehası olarak Pisagor'un bunlardan daha önemli ve kendisini tanınır kılan buluşuysa Pisagor teoremidir.
temelini bir dik üçgende dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanları toplamı hipotenüsün üstüne kurulan karenin alanına eşittir düşüncesinden alan teorem, matematiksel olarak da C2 eşittir A2 artı B2 şeklinde ifadelendirilir. Bu teorem bugün de kabul görmektedir. Ancak bu buluşuyla Pisagor hem bir yanlışını bulmuş hem de yeni bir keşif yapmıştır. Sayılara büyük önem atfeden ve Tanrı sayıdır ifadesini kullanan Pisagor, burada sayılardan bahsederken doğal sayılan yani tam sayıları kastediyordu. Ancak ortaya attığı teorem ile kendisiyle çelişkiye düştüğünü, tam sayıların hatta rasyonel sayıların bile matematik için yeterli olmadığını gördü. Ortaya çıkan sonuca bir süre tereddütle yaklaştı. Fakat sonunda yeni bir bilgiyi, yeni bir doğruyu bulduğunu kabul etmişti. Pisagor teoremi sonucunda matematikte sadece tam sayılar ve rasyonel sayılar olmadığı önermesini ortaya koyan durum ise şöyleydi. Bir dik üçgende dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanları toplamı hipotenüs üstüne kurulan karenin alanına eşittir. Teoreminden yola çıkarsak hipotenüs uzunluğu karekök 11 ifadesiyle kendini bulur. Ama o zamanki matematikte ortaya konduğu şekliyle yani rasyonel sayılar arasında karekök 11 ifadesi yer almıyordu. Bu ayrı bir sayı grubunun üyesidir. İrrasyonel sayıdır. Bu gerçek hipotenüs ya da diğer adıyla karenin köşegeni Pisagor'un doğal sayılar kümesini alt üst etmişti. Pisagorcular bundan o kadar korkmuşlardı ki bu sırrı okul dışına bile çıkartmadılar. Çünkü kendi felsefelerini çökertmişlerdi. Fakat ortaya yeni bir gerçek çıkmıştı. Bu sonuçla birlikte hiçbir zaman tekrar etmeyen sonsuz ondalıklı irrasyonel sayı keşfedildi. Meşhur matematikçi, tarihteki birçok bilim adamı ile aynı korkunç akıbeti paylaştı. Bir rivayete göre politikacılarla ters düşünce okuluyla birlikte yakıldı. Bir başka söylentiye göre ise Pisagor önce Tarentum'a sürgün edildi, 16 yıl kadar sonra kendisine bağlılığını sürdüren idealist bir grup ile daha kuzeydeki bir sahil kasabası olan Metapontium'a kaçtı. Pisagor, Mısırlı kahinlere verdiği söze sadık kalarak hiçbir şey yazmadan öğrencileriyle sohbetler ederek yaşadı ve öldü.